Kawasaki dendiğinde çoğumuzun aklına birbirinden güzel ve hızlı motorlar geliyor değil mi? Ya da Japonya askeri kapasitesi dediğimizde hala 2. Dünya Savaşı sonrasında yaşananlar nedeniyle sanki bu ülkenin bir şeyler üretmesi yasak hissine kapılıyoruz. Envanter serimizin bu bölümünde bahsettiğimiz her iki düşüncenin günümüzde nedenli yanlış olduğunu gösteren bir örneği size anlatacağız. Sadece Japonya'nın değil, dünyanın en gelişmiş deniz karakol uçaklarından biri olan Kawasaki P1. Son derece etkileyici bir serüvene sahip olan bu uçağı yakın zamanda Avrupa gökyüzünde de görebiliriz. Hazırsanız P1'i, Amerikalı rakibiyle arasındaki farkları ve günün sonunda denizaltıları avlamak için sahip olduğu kabiliyetleri anlatmaya başlıyoruz. Ne zaman Japonya'nın askeri kapasitesiyle ilgili bir şey konuşacak olsak, pergelin ucunu mutlaka 2. Dünya Savaşı'na ve nükleer bombanın atıldığı döneme koyarız. Çünkü o tarih sadece Japonya için değil, dünyanın geri kalanı için de en büyük kırılmalardan birine işaret eder. O tarihlerde taş üstünde taş kalmayan Japonya'nın ya da Almanya'nın nasıl çok kısa sürede yeniden dünyanın en önemli güçleri arasına girdiği tartışılıp durur. Hatta bu konu ele alınırken muhakkak savaş görmemiş Türkiye nasıl bu kadar geride kaldı sorusu da eklenir. Elbette tüm bunların farklı gerekçeleri var ve her biri yeni bir bölümün konusu olabilecek kadar kıymetli. Ancak bugün size ne nükleer savaşı ne de bazı ülkelerin 50 yılda nasıl hızla yol aldığını anlatacağız. Bu videoda başrol oyuncumuz Japon P1 deniz karakol uçağı. Girişte de bahsettik. Kawasaki çoğumuz için bir motosiklet markası olsa da işin aslı pek öyle değil. Kawasaki aslında Japonya'nın ağır sanayisindeki en önemli markalardan biri. 1896'da kurulan şirketin ana faaliyet alanı ağır ekipman, savunma sanayi, havacılık ve uzay. Elbette motosiklet tarafını da unutmamak gerek. Kawasaki'nin P1 uçağına geleceğiz. Ama önce bu uçağa neden ihtiyaç duyulduğuna ve o süreçte yaşanan bazı gelişmelere bir parantez açalım istiyoruz. Eğer bir yerlerde deniz devriye uçağı tabirini görüyorsak, aklımıza gelmesi gereken ilk hususlardan biri denizaltı olmalı. Çünkü bu ikili arasında bitmek tükenmek bilmeyen bir mücadele var. Aslında mevzu ne zaman denizaltılardan açılsa o meşhur söz de kendiliğinden gelir. Denizlerde iki çeşit gemi vardır: denizaltılar ve onların hedefleri. Gerçekten de en uygun koşullar sağlanmış bile olsa denizaltı savunma harbi dünyanın en zor görevlerinden biridir. Donanmalar uzun yıllar boyunca denizaltıların yerini keşfedebilmek için sonarlarla donatılmış gemilere güvenmek zorundaydı. Sonar sistemleriyle donatılmış savaş gemileri denizaltıları ancak belirli bir menzilde tespit edebiliyordu. Haliyle inisiyatif daima denizaltılardaydı. Ama bu işlerin doğası gereği bunun da sonsuza kadar sürmesi mümkün olmadı. Denizaltıların mutlak hakimiyeti özellikle deniz karakol uçaklarının sahneye çıkışıyla ciddi yara aldı. Deniz karakol uçakları deniz yüzeyinde veya yüzeye yakın seyreden denizaltıları kilometrelerce öteden fark ediyordu. Gerisi nispeten kolaydı. Hızla denizaltının bulunduğu konuma ulaşıp makineli tüfeklerle, bombalarla taarruz etmek ve batırmak. Denizaltılar için tehdit artık gökyüzündeydi. Geriye kalan tek şansları mümkün olduğunca derinlere dalıp gözden kaybolmaktı. Deniz karakol uçaklarının denkleme girmesiyle denizaltılar sadece avcı olma özelliklerini yitirip av olmaya da başladı. Bu değişim donanmaları yeni savunma yöntemleri geliştirmeye zorladı. Elbette hiç kimse deniz karakol uçakları ortaya çıktı diye denizaltılardan vazgeçecek değildi. Gemi inşa mühendisleri denizaltı tasarımlarını yeniden gözden geçirdi. Daha derine dalabilen, suyun altında daha uzun süreler kalabilen platformlar onlar için bir kurtuluş bileti anlamına geliyordu. Elbette bu gelişmeleri deniz karakol uçaklarını tasarlayanlar da takip etti. Yaşananlar onlar adına da yeni teknolojiler, önemli güncellemeler demekti. Yeni görevleri suyun daha derinlerine inebilen denizaltıları tespit edebilmekti. Deniz karakol uçakları bu görevi yerine getirebilmek için iki sisteme bel bağladı. Bunlardan ilki kısa ismi MAD olan manyetik anomali dedektörüydü. Denizaltılar çelik gövdeleri nedeniyle dünyanın manyetik alanında küçük bir değişikliğe yol açıyordu. Manyetik anomali dedektörüyle dünyanın manyetik alanında yaşanan değişimleri ölçmek mümkündü. Deniz karakol uçakları bunu tespit etmeyi hedefliyordu. Bunun için de deniz yüzeyine çok yakından uçmaları gerekiyordu. Ancak tek sorun yüzeye yakın uçmak değildi. Deniz karakol uçağının kendi gövdesi de manyetik anomali oluşturuyordu. Yani elde edilen sinyal aslında güvenilir olmayabilirdi. Bu nedenle MAD anteni uçağın kuyruğuna yerleştirilmek zorundaydı. Deniz karakol uçaklarının denizaltıları tespit etmek için kullandığı bir başka sistem sonoboylar. Sonoboylar için deniz yüzeyine bırakılan küçük sonar alıcıları diyebiliriz. Hava araçlarından bırakılan sonoboylar su altını dikkatlice dinler.
Tespit edilen sesler görev bilgisayarına aktarılır. Böylece denizaltının yeri yaklaşık olarak belirlenir. Madalyonun denizaltı kısmı böyle. Diğer tarafına Kawasaki P-1 deniz karakol uçağına geleceğiz elbette. Ancak konuya yabancı olanlar için deniz karakol uçağının ne olduğundan bahsetmemiz şart. Deniz karakol uçaklarının asıl amacı denizaltı tespit ve imhasıdır. Gözlem yapan deniz karakol uçağı düşman denizaltıyı tespit eder, kendi taşıdığı silahlar ya da diğer donanma unsurları tarafından düşman denizaltısı imha edilir. Deniz karakol uçakları ilk kez 1. Dünya Savaşı'nda Amerika tarafından Alman denizaltılarına karşı kullanılmıştı. Bu alanda elbette dünyanın en iyi örnekleri çok uzun yıllar Amerika tarafından verildi. Dolayısıyla bu uçaklara ihtiyaç duyan ülkelerin ilk çaldığı kapı Washington oldu. Japonya'da benzer bir talep için Amerika ile iletişime geçtiğinde hemen herkes anlaşmanın tamamlanacağı inancındaydı. O yıllarda Amerikan donanması P-3 Orion deniz karakol uçağını kullanıyordu. İlk uçuşunu 1959'da yapmıştı. Dönemin en iyilerinden biriydi ve Japonlar da bu uçaktan istemekte pek haksız sayılmazdı. Ancak Japonya P-3'leri sadece satın almak istemiyordu. Öncelikli hedefleri lisans altında üretmekti. Amerikan tarafının olur vermesi uzun sürmedi. Japonlar da hemen kolları sıvadı. P-3 Orion Japonya'daki Kawasaki fabrikalarında üretilecekti. İki ülke de hızlı hareket etti ve Japonya 100 adet uçak üretmeyi başardı. Her platform gibi P-3 Orion uçağı içinde zaman hızla aktı. 90'lı yıllara gelindiğinde bu platformlar iyice yaşlanmaya başlamıştı. Japon makamları yeni uçaklar için vakit kaybetmek istemedi. Elbette adres yine aynıydı. Amerika ile Japon heyetleri görüşürken uluslararası medyada yeni uçakların alımına kesin gözüyle bakılıyordu. Amerika görüşmeler kapsamında Japonya'ya P-8 Poseidon deniz karakol uçağını önerdi. Japonya tıpkı P-3 Orion uçağında olduğu gibi P-8 Poseidon uçağını kendisi üretebilecekti. Japonlar P-8 uçağını incelemek üzere teknik bir ekip gönderdi. Boeing P-8 Poseidon aslında ticari yolcu uçağı Boeing 737'nin askeri görevler için dönüştürülmüş bir versiyonuydu. Bu sayede lojistik ve idame masrafları düşük olacaktı. Ama ticari bir uçağın üzerine askeri uçak şekillendirmenin avantajları olduğu kadar dezavantajları da vardı. Ticari uçaklar A noktasından B noktasına en verimli şekilde uçmak için tasarlanıyordu. P-3 Orion'un aksine P-8 Poseidon diğer tüm ticari uçaklar gibi 2 motor taşıyordu. Ayrıca yüksek irtifada verimli şekilde uçmak için tasarlanmıştı. Bu nedenle P-8 deniz karakol uçağı matla donatılmamıştı. Deniz karakol uçaklarının ise az önce de bahsettiğimiz sebepler nedeniyle alçak irtifada saatlerce uçması gerekiyordu. Deniz yüzeyine bu kadar yakınken yaşanacak bir arızada 2 motorlu bir uçağın acilen üsse geri dönmesi gerekirdi. Ama 4 motorlu bir uçak geriye kalan 3 motoruyla göreve devam edebilirdi. Standart bir Boeing 737'nin P-8 Poseidon'a dönüşebilmesi hem kanatlarında hem de motorlarında yapısal değişikliklere gidilmesini gerektiriyordu. Ancak iş orada da bitmiyordu. Uçağın içinin göreve uygun sensörlerle ve konsollarla donatılması şarttı. Tüm bunları göz önünde bulunduran teknik heyet günün sonunda bir rapor yazdı ve ilgili makamlara sundu. Japon karar vericiler bu raporu inceledikten sonra P-8'in kendi isteklerine uygun olmadığı kanısına vardı. Her şeyden önce Japonya, Pasifik'te artan denizaltı tehdidini ciddiye alıyordu ve bu nedenle de safkan bir denizaltı avcısı istiyordu. Ancak talep ettikleri özellikleri üzerinde barındıran bir uçak yoktu. Geriye tek bir seçenek kalmıştı. Japonya kendi uçağını kendisi tasarlayacak ve nihayetinde de üretecekti. Japon Savunma Ajansı 2001 yılında PX ismini verdiği projeye başladı. Projenin sorumluluğu Kawasaki firmasına verildi. Kawasaki halihazırda C-1 kargo uçaklarının yerini alması için geliştirilen CX projesinin de yüklenicisiydi. Kawasaki'nin 2 projeyi birden yürütmesi ortak parça kullanımı noktasında oldukça önemliydi. Ayrıca 2 uçağı aynı anda geliştirmek bir nevi maliyetlerinde düşmesi anlamına gelecekti. Japonya için PX projesi bir deniz karakol uçağı projesi değildi. Japonya, PX üzerinden bölgesel bir yolcu uçağı da geliştirmek istiyordu. Japonya'nın önündeki en büyük problemlerden birisi jet motoruydu. İhtiyaç duydukları tüm uçaklar için motor sorununu çözmeye mecburdu. Ülke içindeki IHI isimli firma bu noktada öne çıktı. Çünkü onlar da Mitsubishi X2 uçağı için XF5 turbofan motorunu geliştirmişti. Yani ellerinde bir motor ve bunun üretim sürecinde edindikleri tecrübeler vardı.
Eldeki motor yeni geliştirilecek motorun önünü açacaktı. Gerçekten de öyle oldu ve yeni motor kısa sürede geliştirildi. Ortaya çıkan motor 60 kN gücündeydi. Son derece sessiz çalışıyordu. Böylece denizaltıları dinleyen sonar operatörlerine büyük avantaj sağlıyordu. Motor aynı zamanda korozyon dayanımı yüksek metal alaşımlardan imal edilmişti. Bu sayede denizin yaratabileceği etkiler en aza indirildi. Motorun en önemli özelliklerinden biri de alçak irtifa görevlerinin altından başarıyla kalkabilecek şekilde dizayn edilmesiydi. Bu sayede alçak irtifada verimli bir şekilde görev yapmak mümkün olacaktı. Japonların kendi başına yapmak istediği Kawasaki P1 uçağı tıpkı P3 Orion deniz karakol uçağındaki gibi 4 motorluydu. Kawasaki P1'in kanatları alçak irtifada düşük seyir hızında daha yüksek manevra yapabilecek şekilde tasarlandı. Kawasaki P1 dünyanın fly-by-optik sistemiyle donatılmış ilk uçağıydı. Bu kavramı bir iki cümleyle de olsa açalım istiyoruz. Bu sistemde pilotun verdiği kumandalar uçağın kontrol yüzeylerine fiber optik kablolarla iletiliyor. Bu sistem klasik fly-by-wire sistemlerine göre daha hızlı ve güvenli. Çünkü fiber optik kablolar elektromanyetik saldırılardan etkilenmiyor. Bu nedenle Kawasaki P1 yoğun elektronik harp ortamında güvenli bir şekilde uçuş yapabiliyor. Kawasaki P1 uçağı pek çok deniz karakol uçağı gibi iki pilot tarafından uçuruluyor. Fly-by-optik sistemi pilotların iş yükünü büyük oranda hafifletiyor. Pilotların yanı sıra her uçuşta görev yapan üçüncü bir personel daha bulunuyor. Bu kişi taktik koordinatör olarak biliniyor ve uçaktaki bütün sensörlerin koordinasyonunu sağlıyor. Kısaca TACCO olarak bilinen taktik koordinatör için görevin beyni desek yanlış olmaz. Çünkü TACCO bütün operasyonlardan sorumlu. Görevin yapısına göre 3 kişilik çekirdek mürettebatın yanı sıra 8 personel de görev yapabiliyor. Bu personel silah sistemlerinden ve sensör konularının kullanılmasında sorumluluk üstleniyor. Kawasaki'nin iki projeyi birden geliştirmesi tahmin edildiği gibi PX projesinin hızlı bir şekilde olgunlaşmasını da beraberinde getirdi. Prototip uçak 28 Eylül 2007 tarihinde ilk uçuşunu yaptı. Kawasaki 2010'da ilk test uçağını Japon Savunma Bakanlığı'na teslim etti. Gerekli uluslararası sertifikaların alınmasının ardından iki uçak daha 2012'de ilgili kuvvete verildi. Günümüzde Japon Deniz Müdafaa Kuvvetleri'nin envanterinde 33 adet Kawasaki P1 görev yapıyor. 3 uçağın daha hizmete girmesi bekleniyor. Kawasaki P1 deniz karakol uçağının sensör sistemlerinden de bahsedelim. Uçağın en dikkat çeken özelliklerinden biri de görev yönetim sistemi. Bu sistem uçağın radarından elektrooptik sensörlerine, sonar şamandıralarından mat kabiliyetine kadar tüm algılayıcılardan gelen verileri tek bir taktik resimde birleştirir. Yani görev esnasında farklı kaynaklardan gelen bilgiler operatörün önüne işlenmiş, karşılaştırılmış ve anlamlandırılmış şekilde sunulur. Bu sistem çoklu hedef takibi, otomatik tehdit sınıflandırması ve görev önceliklendirmesi yapabilecek düzeyde gelişmiştir. Açık mimari yapısı sayesinde sistem yazılım güncellemeleriyle yeni sensörlere veya silahlara da kolayca entegre edilebilir. Ayrıca görev kontrol konsolları arasında gerçek zamanlı veri paylaşımı sağlanarak taktik koordinasyonun kesintisiz işlemesi mümkün kılınır. Gördüğünüz üzere uçaktaki sistemler son derece gelişmiş ve oldukça kabiliyetli. Zaten biraz da bu nedenle P1'i sadece devriye platformu olarak nitelemek eksik kalır. Ona gökyüzünde uçan bir taktik karargah denmesi boşuna değil. Uçağın radar sistemleri Japonya Savunma Bakanlığı'nın Teknik Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından geliştirildi. Toshiba tarafından üretiliyor. Sistemde 4 adet radar anteni bulunuyor. Bu sayede 360 derecelik kapsama alanı elde edebiliyor. Söz konusu radar 350 ila 400 kilometre uzaklıktan büyük su üstü gemileri tespit edebiliyor. Periskop boyutundaki küçük hedefleri ise 80 ila 120 kilometre uzaklıktan fark edebiliyor. Ki bunlar gerçekten çok iyi değerler. Toshiba imzalı radar hava hedeflerini de tarayabiliyor. Bu şekilde kullanıldığında Kawasaki P1 kısaca AWACS olarak bilinen havadan erken uyarı ve kontrol uçağı gibi kullanılabiliyor. Kawasaki P1 deniz karakol uçağının denizaltı tespitinde kullandığı bir başka sistemse Fujitsu tarafından üretilen HAK-2 tespit sistemi. Sizin de dikkatinizi çekti değil mi? Kawasaki, Toshiba, Fujitsu. Hepsi de gündelik hayattan bildiğimiz Japon markaları. Ancak arka planda nedenli kritik projelerde üretim yaptıklarını da görmüş oluyoruz. Fujitsu imzalı elektrooptik kızılötesi algılama sistemi HAK-2, deniz karakol uçağının önünde bulunan taretin içerisindeki pek çok kameradan oluşuyor. Sistem düşük görüş koşullarında ya da gece ortamında da son derece iyi algılama yapabiliyor. Deniz yüzeyindeki en ufak ısı farklarını tespit edebiliyor. Videonun başında deniz karakol uçaklarının denizaltı bulabilmek için bel bağladığı en önemli sistemlerden birinin kısa ismi MAD olan manyetik anomali dedektörü olduğunu aktarmıştık.
Kawasaki P1'in denizaltını bulmasında da en büyük yardımcısı bu sistem. Japonlar bu noktada Kanadalı JAE firmasının ürettiği MAD-XR sensörüne güveniyor. Deniz karakol uçakları sonoboylar vasıtasıyla düşman denizaltısının tahmini konumunu belirliyor. Bu noktadan sonra MAD devreye giriyor. P1 deniz karakol uçağı alçalarak manyetik anomaliyi tespit etmeye çalışıyor. Denizaltının tam konumu belirlendikten sonra güdümlü torpido atılarak denizaltı imha ediliyor ya da vurulup yüzeye çıkmaya zorlanıyor. Hazır konu denizaltıların vurulması meselesine gelmişken Kawasaki P1'in bu kabiliyetlerine de değinelim. Uçağın gövde içinde 8 silah istasyonu var. Ayrıca gövdesinin dışında da yine 8 adet silah istasyonu bulunuyor. Gövde içerisindeki silah istasyonlarında deniz mayınları, derinlik bombaları ve güdümlü torpidolar mevcut. Kawasaki P1, Japonya'nın ürettiği Type 97 ve Type 19 torpidoları ateşleyebildiği gibi pek çok NATO ülkesinin kullandığı MK-46 torpidosunu da kullanabiliyor. Dış istasyonlarda ise füzeler taşınıyor. Kawasaki P1, Type 91 ve Harpoon gemi savar füzelerini ateşleyebiliyor. Ayrıca çok maksatlı uzun menzilli bir füze olan AGM-65 Maverick füzeleri de Kawasaki P1'in kullanabildiği bir başka füze. Son derece etkileyici bir silah yüküne sahip olan P1, görevin niteliğine göre 9 tona yakın silah taşıyabiliyor. Gelelim uçağın sonoboy konusundaki maharetlerine. Kawasaki P1'in arka kısmında atışa hazır tüpler içerisinde 46 adet sonoboy bulunuyor. Uçağın içerisine 70 sonoboy yüklenebiliyor. Personel atışa hazır tüpler boşaldıkça içeriden yükleme yapıyor. Kawasaki P1 toplam 116 adet sonoboy taşıyabiliyor. Böylece hem Alefi P3 Orion'dan hem de rakibi P8 Poseidon'dan daha fazla sayıya ulaşıyor. Japonya'nın ürettiği bu uçak gerçekten de son derece başarılı. Ancak ortada milyar dolarlık bir soru var. Batılı bir ülke Japonya'nın ürettiği bu uçağı satın alırsa elindeki füzeleri ya da diğer bazı sistemleri uçağa entegre edebilir mi? Japonya bu tür sorunları aşmak için bazı Batı sistemleriyle uyumlu modifikasyonlar geliştirmeyi planlıyor. Kawasaki P1 deniz karakol uçağının tamamen açık mimari üzerinden tasarlanması bu noktada kritik. Bilindiği üzere açık mimariye sahip sistemlere istenilen silahlar ya da sensörler çok kolay bir şekilde entegre edilebiliyor. Buna rağmen söz konusu uçağın herhangi bir ihracat başarısı olmaması neden sorusunu da beraberinde getiriyor. Japonya uçağı satmak mı istemiyor yoksa müşteri mi bulamıyor? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzaladığı antlaşmalar nedeniyle Japonya'nın askeri satış yapamadığı bilgisi sıkça karşımıza çıkar. Bu cümle yakın zamana kadar doğruydu. Ancak günümüzde geçerliliğini yitirmeye başladığını görüyoruz. Japonya 2014 yılında Kawasaki P1 uçağını yeni bir deniz karakol uçağı arayan Yeni Zelanda'ya önerdi. Teklif sadece P1 deniz karakol uçağını içermiyordu. Japonlar ayrıca Kawasaki C2 kargo uçağını da önermişti. Ne de olsa iki uçağın parçalarının %25'i ortaktı. Amerika ise Yeni Zelanda'ya Boeing B8 Poseidon deniz karakol uçağını teklif etti. Yeni Zelanda stratejik tercihler nedeniyle en başından beri Boeing P8 Poseidon'a daha yakındı. Çünkü Boeing'in çözümü NATO ile tam uyumluydu. Yeni Zelanda'nın 2018 yılında P8 Poseidon'u seçtiğini açıklaması bu nedenle sürpriz olmadı. Yine de bu örnek Japonya için bir başarısızlıktan çok ihracat konusunda ne kadar istekli olduğunu gösteriyor ve bir yanıyla da ihracat kısıtlamalarının kalktığına işaret ediyor. Kawasaki P1 ile ilgili kamuoyuna yansıyan son gelişmelerden biri de İtalya'nın bu uçakla yakından ilgilendiği. Videonun son kısmını da buna ayıralım istiyoruz. İtalya uzun yıllar Breguet BR-1150 Atlantik deniz karakol uçağını kullandı. Bu uçakların yaşlanması ve modern denizaltı tehditleri karşısında yetersiz kalması onları yeni arayışlara itti. İtalyanlar günümüzde ATR-72 tabanlı deniz karakol uçaklarını kullanıyor. Bu uçaklar hafif deniz karakol uçağı olarak yararlı. Ancak menzili, yük kapasitesi ve denizaltı avı kabiliyetleri açısından Breguet Atlantik'in yanına bile yaklaşamıyor. Bu nedenle İtalya daha gelişmiş bir deniz karakol uçağına ihtiyaç duyuyor. Elbette seçenekler arasında Kawasaki P1 de yer alıyor. Elbette bu öylesine yapılmış bir seçim değil. Her şeyden önce Kawasaki P1 tam bir denizaltı avcısı. Rakiplerinin aksine sivil bir uçağın üzerine inşa edilmedi. Bu iş için özel geliştirildi. Rakibi olan Boeing P8 Poseidon uçağından daha uzun menzilli ve havada daha uzun süre kalabiliyor ve onun aksine MAD sistemi taşıyor.
Bu noktada Akdeniz'in sığ bir deniz olduğunu hatırlatmadan geçmek istemiyoruz. MAT sistemi özellikle sığ denizlerde daha efektif kullanılıyor. Kawasaki P1'in açık mimari yapısından da bahsetmiştik. İtalya Mu-90 isimli hafif torpidoyu ve Marte ER simli gemi savar füzelerini üretiyor. İtalya'nın Kawasaki P1 deniz uçağını seçmesi halinde bu silahların uçağa entegre edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. İşin bir başka ilginç boyutu daha var. İtalyanlar kadar Japonların da farklı alanlarda yeni uçaklara ihtiyacı var. Çünkü onların da jet eğitim uçağı filosu yaşlanıyor. İtalya'nın Leonardo imzalı M346 eğitim uçağı da bu noktada Japonların ilgisini bir hayli çekiyor. Yani ortada iki ülke içinde muhtemel bir kazan-kazan durumu mümkün. Kawasaki Heavy Industries 2018 yılından beri senede 5 adet P1 deniz karakol uçağını imal edebiliyor. İtalya'nın Kawasaki P1 seçmesi durumunda uçaklarını hızlıca teslim alması mümkün. Boeing P8 Poseidon ise 196 sipariş aldı. Bu uçakların 169'u teslim edildi. 27 uçaksa teslim edilmeyi bekliyor. Boeing son 2 yılda her sene 4 uçak teslim edebildi. Dolayısıyla İtalya'nın P8 uçağını tercih etmesi halinde teslimat için senelerce beklemesi gerekebilir. Elbette bir yerde alım-satım işi varsa orada en önemli etmenlerden biri de maliyet oluyor. Kawasaki P1 deniz karakol uçağının tek kullanıcısı Japonya. Haliyle bu da maliyetlere yansıyor. Boeing P8 Poseidon maliyet avantajıyla öne çıkıyor. Amerikalı P8 Poseidon'un 125-150 milyon dolar arasında bir fiyata sahip olduğu tahmin ediliyor. Kawasaki P1 ise 140-160 milyon dolarlık fiyatıyla Amerikalı rakibine kıyasla daha pahalı kalıyor. Bu noktada Japon müdafaa kuvvetlerinin ek olarak vereceği P1 siparişlerini de unutmamak gerekiyor. Japonya geçmişte 107 adet P3 Orion deniz karakol uçağına sahipti. Bu uçaklardan 42 adedi günümüzde faal durumda bulunuyor. Eskiyen P3 uçaklarının Kawasaki P1 deniz karakol uçaklarıyla değiştirilmesi planlanıyor. Bu da 70 adetlik bir siparişin verilebileceği anlamına geliyor. Hem Japonya'nın hem de İtalya'nın sipariş vermesi Kawasaki P1 deniz karakol uçağının maliyetlerinin düşmesi anlamına geliyor. Bu sayede Kawasaki P1'in rekabetçi bir fiyata sahip olabileceği konuşuluyor. İtalya'nın nasıl bir karar vereceğini kestirmek zor. Boeing P8 Poseidon NATO uyumluluğu ve maliyetiyle öne çıkıyor. İtalya'nın C-27 nakliye uçağını deniz karakol uçağı haline getirebileceği de konuşuluyor. Burada küçük bir hatırlatma yapmadan geçmeyelim. Türk donanmasının da kullandığı ATR-72 tabanlı deniz karakol uçaklarının geliştirilmesi epey zaman almıştı. Kawasaki P1 ise hızlı temin imkanı ve üstün kabiliyetleriyle öne çıkıyor. İtalya'nın kararını 2025 yılı sonuna kadar netleştirmesi bekleniyor. İtalya Kawasaki P1 deniz karakol uçağını seçer ve NATO ile uyum sorununu çözerse bu durum batılı diğer ülkeler için de örnek olabilir. Fransa'nın elindeki bazı deniz karakol uçaklarının eskidiği ve bunları yenilemek istediği sır değil. Japonya'nın Fransa'ya da Kawasaki P1 deniz karakol uçağını önereceği tahmin ediliyor. Bu nedenle İtalya'nın seçimi büyük önem taşıyor. İtalya'nın P1'i tercih etmesi uçağın bahtını açabilir. Japonya'nın deniz karakol uçağı Kawasaki P1'in serüveni böyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Batılı ülkeler neredeyse her alanda sorunsuz güvendikleri yüksek Japon teknolojisine uçaklar için de güvenmeli mi? Yoksa NATO standartları baskın gelmeli ve her ülke yine buna göre bir yol haritası mı izlemeli? Elbette Türkiye'yi de unutmayacak şekilde konuyla ilgili yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Başka bir içerikte görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Son derece etkileyici bir serüvene sahip olan bu uçağı yakın zamanda Avrupa gökyüzünde de görebiliriz. Hazırsanız P1'i, Amerikalı rakibiyle arasındaki farkları ve günün sonunda denizaltıları avlamak için sahip olduğu kabiliyetleri anlatmaya başlıyoruz.